Dünyada sessiz ama çok büyük bir savaş yaşanıyor. Ne petrol için, ne gıda için, ne de su için. Bu kez savaş kritik mineraller için. Lityumdan nikele, kobalttan grafite. Dünyamız yepyeni bir ekonomik düzenin eşiğinde. Bugün kıtlığın fırsata dönüşebileceği bir geleceği konuşacağız. Eğer enerji dönüşümünü, yapay zeka devrimini ve küresel üretim haritasını anlamak istiyorsanız bu video tam size göre. Kritik mineraller kavramının merkezinde 3 ana kriter var. Birincisi ekonomik önemli olması. Enerji dönüşümü, çip üretimi, bataryalar, savunma teknolojileri bunların üretiminde hep kullanılıyor, buralarda hep kullanılıyor. Bu yüzden oldukça revaçtalar. İkincisi tedarik riskinin yüksek olması. Ülkeler arzı kontrol ediyor, jeopolitik riskler artıyor. Bu yüzden de tedarik riskli olunca, kısıtlı olunca bir hayli önem arz ediyor. Üçüncüsü ikametinin zor olması. Lityumun yerine başka bir şey koyamazsınız. Mesela elektrikli otomobilin bataryasında ortalama 8-10 kilogram lityum kullanılıyor. 30 kilogram nikel kullanılıyor. 14 kilogram kobalt kullanılıyor. 70 kilogram grafit kullanılıyor. Yani kritik mineraller resmen yeni petrol. Çünkü yerine konabilecek başka bir şey yok. Bu yüzden bunlara mecbursak ve arzı da sınırlıysa doğal olarak çok kıymetli oluyor. Neden bu mineraller bu kadar önemli? Enerji dönüşümü için gerekliler. Elektrikli araçlarda lityum, nikel, kobalt kullanılıyor. Güneş panellerinde silisyum, bakır, gümüş kullanılıyor. Rüzgar türbinlerinde nadir toprak elementlerinden neodymium kullanılıyor. Praseodymium kullanılıyor. İkincisi yapay zeka ve veri merkezleri. İşte çiplerde germanyum, galyum, tantal, nadir toprak elementleri kullanılıyor. Üçüncüsü yine savunma sanayisinde kullanıldığı için önemli. Füzeler, radar sistemleri, uçaklarda nadir toprak elementleri kullanılıyor. Kısacası kritik mineraller olmadan enerji dönüşümü durur, yapay zeka sekteye uğrar, ekonomi çöker. Peki hangi mineraller kritik? İşte lityum kritik, ev bataryalarının kalbi durumunda. Arzın yaklaşık %60'ını Şili ve Avustralya karşılıyor. Talep 2030'a kadar 3 kat artacak gibi gözüküyor. Buradaki yatırım mantığı elektrikli araçlar yavaşlasa bile batarya depolama sektörünün büyümesi lityumu uçurabilir. İkincisi nikel. Enerji yoğun bataryaların temel malzemesi. Bu yüzden de çok önemli. Endonezya üretimin %52'sini karşılıyor. Bir risk var burada. Çin tek alıcı konumuna yaklaşıyor. Fırsat ise yüksek nikelli batarya trendi yükselişte. Üçüncü elementimiz burada kobalt. Bataryaların ısınma stabilizasyonu kobaltla sağlanıyor. Kaynağın %70'i Kongo'da. Risk olarak bakarsak politik istikrarsızlar arzı etkileyebilir. Çünkü dediğim gibi %70'i Kongo'da. Kongo'daki problem arzı etkileyebilir. Tedarik kısıtı nedeniyle fiyat patlaması potansiyeli yüksek. Çünkü sınırlı üretime yüksek talep gelirse fiyatlar otomatikman yükselir. Dördüncüsü grafit. Bir bataryanın %30'u grafit. Arzın %80'i Çin'den sağlanıyor. Yatırım mantığı burada ne dersek Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği grafit bağımlılığını azaltma planları için şirketlere ciddi teşvikler sağlıyor. 5 nadir toprak elementleri. Neodymium, praseodymium ve benzeri toprak elementleri. Motorlar, türbinler, savunma sistemlerinde bunlar kullanılıyor. Dünyadaki üretimin %70'i Çin'de. Risk nedir diye bakarsak jeopolitik gerilimlerde ilk ambargo buradan gelir. Bu yüzden de ulaşım çok kısıtlanabilir. Fırsat nedir diye bakarsak Batı ülkelerinde yeni rafineri ve maden yatırımları gerçekleşiyor. Altıncısı bakır. Enerji altyapısının vazgeçilmezi. Elektrik ihtiyacı katlanıyor. Fırsat nedir dersek uzun vadede sağlam bir talep olacak gibi gözüküyor. Mineral savaşlarına baktığımızda jeopolitik mineral savaşlarının merkezinde 3 büyük güç var. Birincisi Çin. Grafitte %80, nadir topraklarda %70, batarya üretiminde %75'e sahip. Resmen bir mineral imparatorluğu. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri. Dev teşvikler sağlayarak Çin'e bağımlılığı bitirme hedefi koydular. Üçüncüsü Avrupa Birliği. Hedefleri 2030. Kritik mineral üretiminin %10'unu kendi içerisinde yapmak istiyorlar. Rafineri kapasitesini artırmak için büyük bir çaba içerisindeler. Kritik minerallerde kim arzı kontrol ederse geleceğin ekonomisini de kontrol eder. Arz sorunları, kıtlık nereden geliyor? Yeni bir madeni açmak 8-12 yıl sürüyor. İzinler, çevresel etkiler, sermaye, zorlu bir süreç yani. İkincisi talep çok hızlı artıyor. Özellikle lityum ve grafitte büyüme %25-%35 bandında yılda. Üçüncüsü bazı mineraller tek ülkeye bağlı. İşte dediğimiz gibi mesela kobalt Kongo'ya, grafit Çin'e, nadir toprak elementlerin çok büyük çoğunluğu Çin'de. Dördüncüsü geri dönüşüm çok düşük. Batarya geri dönüşüm hala zor ve çok pahalı. Bu yüzden bazı minerallerde tamamen yapısal bir kıtlık var. Yatırım araçlarına baktığımızda buralara nasıl yatırım yapabiliriz? Zaten bu konuyla ilgili işte nadir toprak elementlerine nasıl yatırım yapabileceğimizle ilgili ayrıntılı bir video paylaşmıştım. Onu da izlemenizi öneririm. Yine burada bir kısaca bahsedeceğim. Bu bölüm yatırımcılar için kritik. Birinci maden şirketleri var. Yani doğrudan borsalar üzerinden yatırım yapabiliriz. İşte Glencore, kobalt ve nikelle yatırım yapan firmalar. Pilbara Minerals var, lityuma yatırım yapan firma. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil, sadece birer örnek bunlar. İşte artıları ne bunların? Talep patladığında en çok bunlar kazanacaktır. Eksisi jeopolitik ve çevresel riskler mevcut olduğu için bir problemde bunların da fiyatları düşecektir.
Borsalardaki ETF'ler üzerinden yatırım yapabilirsiniz. Bunların artısı risk dağıtımı yüksek. Çünkü ETF ne? Pek çok şeyi alıyor içerisine. Pek çok mineral vesaire içerisine aldığı için burada risk dağıtımı yüksek. Ciddi bir düşüşten etkilenme ihtimaliniz çok daha düşük olarak gözüküyor. Eksisi ne derseniz tek bir mineral fiyat patlamasına getirisi daha sınırlı kalır. Diyelim ki lityum. Lityumun fiyatı bir anda %100 arttı. Ama ben direkt lityuma yatırım yapmadım. ETF aldım. Bu yüzden benim param burada %100 artmayacak. İçerisindeki payı ne kadarsa o kadar artacak. Bu yüzden yükseliş burada biraz daha sınırlı kalacak. Riski sınırlarken getiriyi de sınırlamış oluyoruz. Üçüncüsü vadeli işlemler. Bakır ve nikel'de likiditesi çok yüksek. Riski tecrübesiz yatırımcı için kesinlikle önerilmez. Ben zaten diğer videolarımda da hep söyledim. Burada beni izleyen yatırımcı, profesyonel yatırımcı olmadığı için kesinlikle buraya girmenizi önermiyorum. Dördüncü, batarya üreticiliğine yatırım yapabilirsiniz. İşte burada Panasonic, Samsung gibi firmalar var. Bunlara yatırım yapılabilir. Tekrar söylüyorum, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Geleceğin altın madenciliği, şehir madenciliği. Riskler ne, buna bakalım. Volatilitesi çok yüksek. Lityum bir yılda %300 artıp %70 düşebilir. İşte sen %300 artınca alırsın, %70 düşer, terste kalırsın. Çok uzun süre beklemen gerekir ya da çok ciddi para kaybedersin. İkincisi, Çin baskınlığı var. Ambargo anında bir fiyat şoku yaşanabilir. Üçüncü risk, teknolojik değişimler. Kobalt içermeyen bataryalar yaygınlaşırsa mesela kobaltın fiyatı düşebilir. Politik ve çevresel riskler var. Kongo, Endonezya gibi ülkeler kritik durumda. Kritik mineraller geleceğin ekonomik gücünü belirleyecek. Tedarik zincirleri yeniden şekilleniyor, ülkeler kaynak savaşına giriyor ve yatırımcılar için büyük fırsatlar doğuyor. Ama unutma, her fırsat beraberinde riskle gelir. Kriz bazen panik yaratır, bazen de büyük servetler doğurur. Konuya hakim olan, doğru şirketleri seçen ve sabırla bekleyen yatırımcı bu dönüşümü kazananlar arasında yer alır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.